Director and co-producer Turan Haste is based in Istanbul, Turkey. He made his debut as a director in 2016 with the movie HARVEST ZAMANI, and he produced the films NAFTALIN and At a Riverside and achieved successful results both nationally and internationally. Now, he's directed his current short film, The Moisture, in 2022, and The Moisture had its world premiere at the 79th Venice International Film Festival. Now, The Moisture follows a teacher serving in Anatolia who is struggling to balance his professional and personal life, and he is in the middle of a very messy custody battle while also dealing with a troublesome student who has a horrifying truth himself. This incredibly thought-provoking film has qualified to be considered for a 2024 Academy Award after winning the Oscar qualifying award at the Santa Barbara International Film Festival. So, ladies and gentlemen, let's welcome director, producer Turan Haste and his translator and his short film, The Moisture, to the show. Welcome. Thank you. Thank you very much. Well, what was the inspiration behind the film? Filmin arkasında sana ilham veren neydi diyor. Sesin yüksekte olabilir abi bu arada. Filmimizin ilham veren noktası şöyle. Bizim bu 4. kısa filmimiz. Onu anlatabiliriz. Filmimizin senaristi Furkan Daşbek. Yani 4 filmi biz birlikte yaptık. Onu. The inspiration is about, by the way, it's their fourth script with his partner Furkan Daşbilek. Yani o yazarlık sürecimizde geçmişte aslında bir birikimimiz vardı ama bunu yeni bir hikayeyle, yeni bir yolculuğa çıkmak istedik. Bu süreçte insanın içindeki iyilik ve kötülükle olan duygu geçişlerini aslında anlatmak istedik. So they had already an experience all together, and they wanted to ameliorate this experience through a new project, and they wanted to reflect the evil and the good side in human spirit. Ve bu süreçte hani şekillendi, farklı evrelere geçti, değişti ama en sonunda hikayeye bir de kayıp bir kız hikayesini eklemek istedik biz bu durumda. Çünkü daha böyle karışık bir hikaye olması bizim için daha böyle etkiliydi. Yeah. So this story took shape to another phase with the lost girl, and so it's not just the evil and bad thing in human spirit, but it says, I mean, a deeper understanding. Well, this is a truly human story of a teacher going through a personal battle himself, which conflicts with his work. I mean, was it intentional to show a more human side of teachers being seen as people too? Bu yani şey diyor, biraz da bir Hoca, yani bir öğretmenin mesleğiyle oradaki yani baş başa kaldığı durumu arasındaki mücadeleyi gösteriyor diyor. Bu yani diyor ki, and your question was? My question was this is a truly human story of a teacher going through a personal battle, which conflicts with his work. Was it intentional to show more of a human side of the teachers? Yani daha çok böyle bir öğretmenin daha insani bir kısmını göstermek miydi yoksa başka bir? Aslında burada tamamen ya öğretmen orada bir meslek bizim için yani her insanın içerisindeki olabilecek bir duyguları aslında çıkarmak istedik ama buradaki öğretmen tabii ki doğal olarak çocuklarla uğraşıyor. Yani fazla çocuklar, çok fazla insanla uğraşıyor. Hem coğrafya var bir tarafta ve uğraşması gereken kendi otoritesini sarsabilecek bir çocuk var bir taraftan da. Bunların olması doğal olarak öğretmen hikayesini daha da çetrefilli ya da karışık hale getirdi bizim için. Yeah, I mean, of course, the profession is something important because he's a teacher. But it's not like story of a teacher. It could have been another profession also. But the thing is that this man is struggling with his profession and the real life that outside. Yeah, there's no. Go ahead. Yani öğretmen hikayesi ama bir taraftan da baktığımızda herkesin hikayesi bu. Yani filmdeki her karakterimizin başka bir hikayesi var. Ama öğretmen bizim için burada
sorgulayan, sorgulatan ve bizi düşündüren taraf aslında. So he's struggling in order that nobody undermine his authority also. But there are also other characters that are struggling. Ve en son ne demiştim? Yani hepimizin, yani her bir Evet. karakterin hikayesi var Yeah. aslında filmde. Bir de o kadar. O kadar. Oh, yes. Yes. Well, I Yeah. noticed that there seems to be three, I guess maybe four main characters. We have the teacher, we have the young boy, we have the young female student, and then there's the teacher's, I guess, friend or assistant at the school. And the story intertwines all of their lives. It's a stellar film, and I love the story. Yani bütün karakterler iç içe geçiyor. Sayıyor işte öğretmen var, çocuk var, Adem var. arkadaşı var vesaire ve böyle hakikaten iç içe geçmiş bir hikaye var. Hı hı. Hoşuna gitmiş onun yani. Yani Hikayeyi sevmiş. En baştan beri aslında yazarken istediğimiz buydu. Hikayenin hiçbir yerinde boşluk olmasın ve fazla karakterimizde herkesi bir şeyler, yani her izleyene farklı bir noktadan dokunalım istedik. They wanted from the beginning so that the story, I mean, has no, I mean, no emptiness, so that every character fills the other one, intertwined, as you said, all together, and that all the characters serve to the story. Ve karakterlerden hariç bir de her sahnede aslında böyle her sahnenin kendi duygusu var ve o duygular, yani bu sefer ne olacak aslında, hani onu sorgulatmak da istiyor. Bir taraftan böyle izlerken hani böyle dedektif filmi gibi ama değil tabii ki. Ama hani böyle nasıl söyleyeyim? Every scene has a mood, so every scene has an atmosphere, and I mean the audience can say what will happen now. It's like a detective story, but yeah. Yani hani But it's not. öğretmen hani bu sahnedeki duygusu nasıl olacak ya da çocuğun bu sahnedeki tepkisi ne olacak? Her biri birbirine tamamlayacak şekildeydi. Yeah. And so what the teacher will react and what the student will say now. I mean, there's always an intrigue. Yes, there is an intrigue. The teacher dealing with his own personal issues with custody, and then dealing with a student that is a bit rebellious and really adds a very mysterious element to the whole storyline. Because the teacher is dealing with a custody issue, here's another child that in the school that seems that he actually needs some parenting. Yani öğretmenin kendisi de aslında bir veliye ihtiyacı Tabii, var. evet. Onun da bir, yani daha doğrusu onun da bir velilik yapmaya ihtiyacı var. Ya şöyle, öğretmen aslında nasıl söyleyeyim, iyi bir yani şu şekilde biz öğretmeni bir şeyler anlatmaya çalışan, oradaki bir şeyleri düzeltmeye çalışan, işte duvarlardaki problemli noktaları bile düzeltmeye, yani bir şeyleri toparlamak için oradaki, zaten bizim için öyledir. Anadolu'da ya da köylerde öğretmen geldiği zaman kutsal bir insan gibi yaklaşılır ona. Ama buradaki öğretmen de bizim için öyle, ama bir yerde çocuğun böyle ufacık bir hatasıyla, çünkü öğretmenin de kendi velayet problemi var çocuğuyla ya da ailesiyle bir problemi var. Bu dışarıya çıkıyor doğal olarak. Aslında öğretmenimiz bütün hikayeyi başlatan bir hareket yapıyor bizim için. Yeah, a teacher in Anatolia, in remote areas, is something like, I mean, someone like sacred. So he puts order, he gather up everything, he feels if there is any need, and so in fact, this is the role of the teacher in whole Anatolia, in remote areas, in poor, villages. So that's he's trying to do when he arrives to this village, and he sees exactly the problems, and he tries to put order.
and he is the one who starts everything at that Yani moment. sorulara karşılayabiliyor muyum bilmiyorum ama atlamayalım hani bir şey aslında. Uh, Hani almadığı bir yer varsa sorabilir bu arada. yeah, I mean, it's okay. I mean, you understood. Yes, yes. I was thinking that, for example, in remote villages in Turkey, if with a teacher would become very emotionally involved with most of their students. And then in this film, the teacher is very emotionally involved with his own issues of his own child due to the custody issue, and where there seems to be an element to where he's not necessarily paying too much attention to his students. So I thought that was a great twist in the film. Yani diyor ki, evet diyor tabii ki duygusal olarak bütün çocuklarla bağ kurması lazım sınıftaki, ama o kendi velayet sorunuyla ilgili olduğu için sanki onu tam yapamıyor ve bu filmde gerçekten böyle bir dönüm noktası oluşturuyor diyor. Kendi yani sorunlarından dolayı. Tabii yani şöyle, çünkü zaten onu bilerek hikayenin orta noktasına koyduk ki hani bu öğretmen salt kötü bir karaktere bürünmesin bizim için. İzleyiciye de yani bu adamda bir baba, bu adamda bir aile sıkıntısı, yani kötü bir öğretmen çizmememiz gerekiyor. Öğrencisine evet tokat attı ama aslında iyi bir baba var. Yani çocuğunu düşünen bir baba var ve ondan uzakta bir baba var. Doğal olarak bu hikayeyi tamamlayacak ve izleyicinin de o karakterle bütünleşmesini sağlayacaktı bizim için. So yes, of course, he slapped a boy. I mean, in the story, but they did put, on purpose in the middle of the story, the custody thing, because of course he's a human. He has his own problems, as you remarked. So he's not a bad guy. In fact, it's something like psychological problems with his own life, and that's why they did sort that nobody understand that he's a bad guy. And you're talking about the teacher, correct? Sorry? You're talking about the teacher, that he's not a bad guy. Yes. Was it important to highlight the mental health implications with such a tough situation that can have on a child in this film? Sorry, can you repeat? Yeah, I'm sorry. Was it important to highlight the mental health implications that such a tough situation can have on a child? Yani bu önemli miydi diyor. Onun böyle bir şey, hani akli sorunlarını biraz ön plana çıkarmak. Aslında şöyle insani bir tarafıydı bu. Yani izleyici olarak bizim o karakterle duygusal bağ kurabilmemiz için bir taraftan da insani tarafını görmemiz gerekiyor. Yani orayı soruyorsa eğer ki hani duygusal olarak ona bir evet bu adam da bir baba ya da çünkü öğrenciyle herhangi bir öğretmen olabilir ama baba olması izleyiciyle yani çocuklarla arasındaki duygusal çatışmayı da bağlayabilirdi bizim için. Yes, because they wanted also to show that he is a father, and so that the audience can make an emotional connection with the main character. So rather, I said maybe psychologically, but rather it's a human thing. Well, has this film, when I watched the film more than once, and I really loved this film. And I don't want to give away the ending, but when the ending came, I was wanting more. I was wanting to see more. Is there going to be a feature film based off this short film? Yani filmin sonunu gördüğümde daha fazlası olacak intibasına kapıldım diyor. Acaba bunun çok da sevdiğim filmi diyor. Yani bu filmin diyor bir uzun versiyonu olacak mı diyor. Öyle bir şey düşünüyor musunuz? Bu genelde filmi her izleyen ve her festivalden sonra net bir tane bu sorumuzdan geliyor. Onu belirtelim. He says that in every festival people ask the same question at least once. Ve filmi biz çekmeden önce yani senaryo aşamasında da
Reke'ye gittiğimizde mekana oturup yani ekiple biz bu filmi uzatmalı mıyız diye de konuştuk. And primarily to the film, when they were, researching about the location, when they were a little bit Yani writing the script, they had the same idea. Should we, make longer film? yani o çocukların okuduğu sınıfın içerisinde biz 4 kişi yere oturmuş ne yapacağız diye bunu sorguluyorduk aslında. So yeah, they were asking themselves when they were in the classroom about thinking about what will what we would do. So they had the same, idea. Ama şöyle filmin duygusal olarak insanlara, izleyicilere aslında uzun bir film hissiyatı vermesi tamamen işte o hikayede boşluk bırakmamaya çalışmamız ve fazlasıyla karakterimizin olması ve her sahnede değişik bir duyguya izleyiciyi çekiyor olmamızdan kaynaklı. Yeah, he thinks that this why people think like this, because in the story there's no any hole. Everything is filled. There's a lot of characters, and all these characters are, as you said, intertwined, and that's why this maybe thinks, to the audience that it's the story should be longer, or it has the feeling of a long story. Ve hani şöyle film bittikten sonra insanlara biz bu filmi 20 dakikalık bir film dediğinizde inanamıyorlar çünkü çok hızlı geçmiş oluyor onlar için yani. And people don't think that they watched 20 minutes. They feel that they had maybe 45 minutes, 40 minutes. Ve uzunluğunu yapar mıyız? Orası soru işareti. Çünkü biz bu filmi istediğimiz seviyede, istediğimiz şekilde yapabildik. Yeni hikayelerimizi mi deneriz? Yoksa bunu uzatır mıyız? Onu bilmiyoruz. So he doesn't know if they should do, a longer version or a feature, because he thinks that the story is okay now. It has his. They reflected all they wanted in this longer in this period. So he doesn't know. He didn't decide it yet. See, I love the element of short films because it's amazing how much story and content you can place in 20 minutes. And this film has, like you said before, this film has no holes in it whatsoever. It flows from beginning to the very end, and it leaves the audience wanting more, which I think when a film does that, you have a great film. Yani diyor ki başından sonuna kadar akıyor. Dediği gibi hiçbir boşluk yok diyor. Ve iyi bir film böyleyse diyor aslında yani iyi bir filmdir o diyor. Yani bunları yapabildiyse o gerçekten artık iyi bir film olmuştur diyor. Thank you. Soru olarak değil mi? Yok. Yeah, süper. Yes. Well, what was the, filming in a very remote area, what was the casting process like? Yani böyle ücra bir yerde çekim yapmak için o cast süreci nasıl bir şeydi diyor. Şöyle öğretmen karakterimiz Mücahit. İlk senaryomuzu ona ulaştırdık biz ama Mücahit. Okay. So first they choose the main character Mücahit. So they sent the script. In the beginning, very beginning, to him. Ve senaryo yazarken hani Furkan Mücahit'i düşünüyordu. Hani öğretmenimiz bu olmalı. And the scriptwriter Furkan thought about Mücahit, the main character, from the beginning. So he had in his mind this face, this character. Ve Türkiye'de iyi çıkış yapan bir genç karakter oyuncu aynı zamanda. And he is now, he has a good career. He has he's in the beginning, in the very beginning of his career, and he has a good intentions. Fakat ilk etapta Mücahit bize olamam dedi. Yani olamam değil, bu projeye sıcak yaklaşamadı. Çünkü iyi bir kariyeri vardı ve kısa filmi tecrübesi yoktu. Olabilir mi soru işareti vardı kendisinde. So maybe in his mind, Mücahit, the main character, didn't want it in the very beginning because he had some questions. So
he wanted to do more, other projects with maybe daha ticari mi işler yapmak istiyordu. Ya ticari değil, kısa filmi yoktu. He didn't act in a short movie, Yani. and he didn't know the process. Really. Ama So- o sonrasında hani böyle bir 3 ay sonra bizi arayıp tekrardan hani ne yaptınız filmi, ne aşamadasınız? Çünkü hikayeyi sevmişti o da. Her izleyici gibi okuduğunda geçmişti ona. Hani yapacak mısınız? Yine yokluyordu bizi bir taraftan da. So he had doubts in his mind, but he called them a few times, asking, "Would you do this film? Will you continue? Everything's okay." So and then sonra galiba kabul Sonrasında etti. kabul etti. After 3 months, he accepted. Ama çocuklar için konuşacak olursak çocuk oyuncu bulma aşamasında çok zorlandı. Çünkü kast ajanslarından bize genelde reklam yüzlü temiz çocuklar geliyordu ve coğrafyaya uymuyordu. But the most maybe important thing about casting, it was the children. So the children, they applied to casting agencies, but they were always sending pretty faces mostly for commercial films, and these children weren't fitting the rural, the geographical area. Ve biz bir süre okullarda öğrenci aramaya başladık. Hani Oradaki okullarda. yok burada İstanbul'da. And after a certain time, they started to search children in schools. Hani bunun amacı da şuydu. Biz o 3 çocuğu, özellikle Yusuf, İsmail ve Ayşe karakterini bir araya alıp erkenden prova yapmaktı. Onlara yakın arkadaş yapmaya çalıştık. Because their intention was to find Ayşe, İsmail and Yusuf. Yusuf, and try to make rehearsals with them, so they could become, good friends in real life, so that they can act, in the movie. Fakat biz Ayşe'yi bir tane okuldan bulduk. So they found Ayşe, just Ayşe. İlk deneyim, ilk oyuncu da oldu. Yusuf karakteri bizim daha önceden çalıştığımız bir çocuktu. And Yusuf was another boy that Yusuf değil, İsmail. Ismail was another boy that they already worked before in another movie. Ve ama Yusuf'u hala bulamamıştık. Sete 15 günümüz kaldı. Ana karakterimiz yoktu bizim. But 15 days before the shooting, they couldn't find Yusuf. Yani okuma provaları başladı. Burada yapıyorduk hatta okuma provalarını. Yusuf'umuz yok. Yeah. So they were doing rehearsals without Yusuf, and they were still searching for him. Ve ortak yapımcımızla biz filmi çektiğimiz yere gittik. Oradaki çocuklardan aramaya başladık bu sefer de. İstanbul'a 400 kilometre, yani onu da belirtebiliriz. And after with the co-producer, they went to the location, and the location is 400 kilometers far from Istanbul. So they decided to find Yusuf there. Ve orada bir tane okul var, 300 tane öğrenci var. So there were one school there, and there were 300 students. Ve o okuldan sadece bir tane çocuk, yani bize uyan çocuktu, o da oynayan. Among these 300 children, only Yusuf was fitting for this role. Ve onun da ilk tecrübesiydi bu arada. And it was his first, of course, experience. Well, so out of all of the children in the classroom, one had acted before and the other ones had never acted at all? Yes. That's pretty impressive. And I love the location that you used for the film, for the school. I love that whole rural feel of the film, because it also shows the importance of why a community would have a teacher, because education is so important. Kırsal kesimdeki o mekan seçiminizi ve bütün işte o atmosferi falan çok beğendim diyor. O zaten hikayeyi çok yapıyor, etki ediyor. Ya şöyle, biz o okulu bulmak için de 3 kere o bölgeye gittik ve orada 20 tane köy gezdik. Hani çünkü okullar aynı zamanda çalışmıyor, yani onu da belirtebilirim. Orada çünkü öğrenci yok o köylerde. They went 3 times there, and they searched for many schools, but there was only one school
remaining in that area. Ya çünkü hani gidiyorsun, o okul işte nasıl diyelim, okul haricinde her şey kullanılıyor, işte köy misafirhanesi olabiliyor, işte yani insanları ağırlayabilecek başka bir şeylere, ticarethaneye dönüşmüş, yeri gelmiş. Bir tek bu okul sağlam kalmıştı. Bazıları da yıkılmıştı. Yeah, all the other schools were, I mean, transformed to, I mean, commercial, I mean, facilities, but only this school remained there. Ama orayı bulduğumuzda da evet, bizim okulumuz gerçekten bu dedik. Ve oranın muhtarı da, işte yöneticisi mi deriz artık, nasıl, muhtar. Okulu korumuştu yani. İçindeki eşyalar 30 yıl önceki eşyalar, okulun kapısı bildiğin kapatılmış, çıkılmış ve biz tekrardan işte dağılmış bir okula girdik ama tamamen yeniledik orayı. So the school remained authentic because the head man of the village conserved this little school. So everything inside was really authentic, Yani, like 30 years before. İçindeki birçok eşya geçmişte kullanılmış eşya, sadece kapılar kapalı. Eksikse de işte bir yan köyün okulundan tahta alındı ya da bir şeylerle tamamladık oraları. I mean, there were lots of things which were used to 30 years before. They just completed, I mean, doors, maybe some windows, a few things. Köydeki işte o okulda çocukluğu geçen insanlar gelip şey dediler: okulumuz çok güzel olmuş, hani burada eğitime tekrardan başlasak mı? So people, I Çocukluklarını mean, hatırladılar. adults in this village came, and when they saw the school, I mean, which is Çünkü boyandı her yer. ready to, I mean, which was painted and completed, so they said maybe we should, I mean, start again education here. They were happy because they saw maybe I mean, childness there, Ve hani, childhood. Gerçekten yazarken düşündüğümüz coğrafyadaki o okul, o atmosfer, hepsi orasıydı bizim için. So they were lucky because they found all the atmosphere that they wanted when they were writing this script. The setting for the film was absolutely perfect. I love the isolation. I love the rural community. You couldn't have found a better schoolhouse. How long did the scouting for a location, how long did that take? Yani şeyi çok beğendim diyor. O yani dekoru, işte oradaki mekan seçimini, oradaki izolasyonu, bütün bunlar gerçekten çok iyi yani yansıtılmış zaten filme, çok hizmet ediyor diyor. Ne kadar sürdü diyor bu mekan seçimi, arayışı? Mekan seçimimiz 3 ay sürdü bizim. Biz işte ne zaman gittik? Evet 3 ay. The location scouting took 3 months. Ama orada daha önceden film çeken arkadaşımız olduğu için bölgeyi biliyordu. But they had already a friend who did some shootings there before for another movie. So this man was, I mean, experienced about the area. He helped them. Evet. How long did it take to film the short film? How many days? Kaç günde çektiniz peki? Şöyle, uzun bir ön hazırlığımız oldu bizim aslında. İşte bu okul arayışımızdan da belli oluyor. Yoğun okuma provaları, yoğun kostüm provaları, ki kostümleri beğenmeyip tekrar değiştirdiğimiz de oldu. Yani setin ön hazırlığı vardı. Çünkü önden bir ekip gidip okulu hazırlaması gerekti. Ama set, kamera, kayıt deyip de paydos dediğimiz gün süremiz 5. Ama öncesinde her şeyi biz aslında masada tamamlamıştık. Ne kadar sürdü o kısım? 5 gün. Yok şey. Öncesi mi? Abi ortalama 3,5-4 ay var. The shooting took only 5 days, but before they had a long period of, I mean, preparation, which took about 5 to 6 months. So yeah, they did a lot of preparation. They did some rehearsals also, rehearsals for also costumes. They tried many costumes. They were unhappy with some of them. So and I know I worked with them for another project in a short film. They did a lot of rehearsals and they did a long period of, as I said, preparation. Well, what has been the response from the audience at many of the film festivals?
Diyor ki seyircinin tepkisi nasıl oldu yani? Çünkü pek çok festivale katıldı ya. Hani nasıl Yani neler ilk birinci soru yani direkt film bitiyor. Kesin şu soru bize geliyor. Kıza ne oldu? In every festival they ask this question primarily, what happened to the girl? Well, I know that when people watch the film, they will always wonder about the girl. I think one of the closing scenes when the two boys leave the school for the day, it leaves a lot of question marks as to what happens next, and I think that goes back to the question why everybody would love to see this film longer. Evet, yani o iki çocuk okuldan ayrıldıkları zaman Hı hı. insanında bir sürü soru işareti geliyor Evet. ve gerçekten işte o yüzden diyor yani. Hı hı. Bunun herhalde biraz daha uzun bir hikaye bekliyor bize. Evet, Ya da daha evet. bir şeyler olması lazım diye. Evet. Yes, of course. Yani Well, I love that the film it's suspenseful, it's emotional, it's got a little bit of a thriller because of leaving the audience wondering what happens to the girl. But at the same time, by desiring a longer film, I would also like to see what happens with the teacher and his relationship with his ex-wife for custody of their child. So there's so many elements there that I believe that this would be a great feature film. Yani tabii diyor filmde diyor duygusallık var diyor, Hı hı. gizem var diyor, şey var diyor, Merak var. gerilim var diyor. Hı hı. Yani zaten söyledik diyor pek çok şey var diyor ama bir yandan da eşiyle olan başka bir hikaye de var Evet. diyor. O da yani sonuçta insanda böyle bir, Hı hı hı. bir uzun bir hikaye Yani yaratıyor o diyor. aynı şekilde Yusuf'un da background'ını biz hissediyoruz. Çünkü öğretmenle işte yardımcısı işte hademenin okul hademesinin konuştuğu yerde biz Yusuf'un babasının da hikayesini hissediyoruz. Yusuf kötü bir ailenin çocuğu ya da kötü bir babanın çocuğu. Hani onun da hikayesi aslında yani fark etmeden o da bize dokunabiliyor. Yeah, he says also Yusuf the boy has another story. We feel that. Mainly when he speaks with the janitor of the school, the worker guy, and we understand that he has a bad father, a bad guy, and yeah, we want more about this story also. Ve şöyle bir şey de var. Hikayemizde hiç konuşmadığımız ya da üstüne hiç durmadığımızda bir şeyimiz var. Coğrafya yani dinamit patlatılan bir bölge aslında. Hani karakterlerimizin dışında da bir atmosfer karakteri var aslında orada. And there is also a character which is the atmosphere, because this is an area where there are some dynamites, explosions of dynamites, and we don't talk at all about this geographical area, and so this is also a question of intrigue. Yeah. Ve bu da işte izleyiciye bir taraftan şey diyor hani izliyorsun evet sen buradasın ama buranın dışında da bir dünya var. Yani o da bizi biraz daha işte böyle farklı katmanlar olarak dokunmuş oluyor yani. So he says that, of course, I mean, the audience sees a story, but from the dynamics, the explosions, you see that there's also another world outside this world. There's so many dynamics to this film that create new stories for new films. And because I would love to see what happens with the teacher, what happens with Yusuf, the boy. But at the same time, like you said, even the location adds such an incredible dynamic to this film. This film would have never been as good if it was shot in the city. It belonged in a village, which to me just made the story bigger. Yani bu dediğin gibi diyor, gerçekten çok fazla dinamik var hikayede diyor. Hı hı. Ama burası, yani bu senin dediğin atmosfer, mesela bir filme şehre taşınsaydı aynı etkiyi kesinlikle yaratmaz Tabii diyor. ki. O yüzden gerçekten orası için bir Evet. hikaye diyor. Evet. Fazlasıyla öyle. Yes. Truly, he says.
Well, what does it feel? What does it feel like to have your short film Oscar qualified? Evet, yani Oscar filmin Oscar'a yani şey olduğu Aha. için, aday olduğu için bu sana ne hissettiriyor? Şöyle biz Venedik'te açtık, zaten onu belirtti kendisi de sağ olsun. Sonrasında Amerika'dan aldık bu Oscar ödülünü ve Oscar ödülünü aldığımız süreçte maalesef biz ülkemizde bir deprem yaşamıştık ve bizim için zorlu bir dönemdi. O süreçte almış olmamız bizi ekstra bir mutluluk sağladı. Çünkü öyle bir evrede gerçekleşti bu durum. İstersen bunu bir şey yapalım. Of course, he's proud because they opened. I mean, they did the premiere in Venice, which is a good festival. So after the qualification of Oscars had been a strong, I mean, emotion for them. But of course, in the same moment, we had a great earthquake in Turkey. So it was a very special moment. And he said that after this earthquake, this qualification was, a hope for us. Ve hani şöyle, Oscar tabii ki bizim için heyecan verici bir taraf ama biz bir küçük heyecanımızı da Venedik sürecinde yaşadık. Çünkü 23 yıl sonra ilk defa bir Türk kısa filmi Venedik'te yarıştı. Of course, the Oscar qualification is very important. But also, after 23 years, it is the first time that a Turkish short movie was in competition. So he's also proud of this. I would be proud too. What is the film industry like in Turkey? Yani buradaki film endüstrisi nasıl diyor, bir anlatmamızı istiyor ama. Yani buradaki çok farklı ya. Her anlamıyla, ona neresinden anlatsak bilemedim şimdi. Yeah, it's really different in Turkey, Yeah. the film industry, and it is a long story, but yani Şöyle dizi ve sinema tarafında tabii ki çok güçlü bir tarafımız var özellikle, ama kısa filmde hala biz bir şeylerin farkına, ülkede yani burada bir şeylerin farkına varılamadı. Biz de bunu kırmak için çabalıyoruz aslında. There is a huge industry in Turkey for TV serials and also for cinema. Lots of TV series are distributed in more than 180 countries. In quantity, Turkish serials are second after USA in all over the world now. In quantity, yeah, but not in term of budget and quality maybe. But in short films, we have, a lot of to do still. İşte biz bu Venedik'te Oscar'la bunu kırmaya çalışıyoruz aslında. So Yani çok güzel filmler var ülkemizden bu arada. Çok güzel yerlere premier yapar işler var. Fakat yapımcıların ve sektörün bu tarafa çok farkı ya da faydası yok diyebiliriz yani. There are lots of short movies which are, doing their premieres in good festivals like Venice. But no, producers invest on short films. And especially in Europe, when you go, you can add something. Especially when Europe you go, some producers, some festivals are made just for short movies. But people collect from these festivals future directors of. But it's not the case in Turkey. Evet, daha çok kısa filmler kolektif bir şekilde üretiliyor yani ülkede. Yani şey demek istedim, yurt dışında festivallerde kısa filmlerde yapımcılar yönetmen beğenip onlara filmler yaptırtıyorlar. Evet. Bize pek öyle bir şey yok diyor. Aynen öyle. Yes, I translate. Well, I must be a very great honor to be the first Turkish short film to be Oscar qualified. That's a very, very high honor. İlk defa galiba değil mi Oscar'a? Ya bizim de bildiğimiz öyle. Short yani şöyle, aday olanlar var ama adaylığa kalacağız mı bilmiyoruz. O kalırsa o ilk olacak. Yani şundan dolayı Türkiye'de bir Oscar sertifikalı festival de var bu arada. Oradan alanlar da bu hakkı elde ediyor ama bu kadar
çabalamadıklarını biliyoruz biz yani. Formerly there has been other shorts which were candidate to qualify, but if they qualify, it will be the first time. Ama biz Now, for instance, there are candidates, değil mi? Evet. Adı ve gibi. yurt dışından aldık, hani biz Amerika'dan almış olduk bunu. Yani bunun örneği yok diye biliyoruz. And they took, this qualification from USA. Here, because there is also another way, you can apply from Istanbul, but they did apply from USA. Yes, American. Evet, evet. Yeah. This is the first time. Yeah. Well, The Moisture is one of my favorite short films of the year. Diyor ki en çok beğendiğim bu seneki kısa film diyor. Teşekkürler. Thank you. Thank you very much. You're very welcome. And ladies and gentlemen, the Oscar qualifying short film, The Moisture, is suspenseful. It's thought-provoking story that follows a teacher serving in Anatolia who is struggling to balance his professional and his personal life. He's in the middle of a very messy custody battle while also dealing with a troublesome student who has a very horrifying truth himself. I want to thank Turan and you for sharing this incredible film with us today. Thank you very much. My name is Ali Pınar, by the way. What is your name again? Ali. Easy, like 4 leaves. Ali Pınar. Well, it is great to know that. And you did very well today, and I appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. I did myself. My best. That's right. Well, ladies and gentlemen, you can catch all of the replays of our interviews with top film directors like Turan Haste, as well as top producers, screenwriters, actors, and more on our YouTube channel, Bond on Cinema. We are available on a dozen audio platforms as well. And I want to thank you for watching and listening. Remember, filmmaking is an art, and our guest, like Turan Haste and Bond on Cinema, is keeping that creative art alive. And as for me, I'll see you at the movies.